Herkese merhaba, benim ismim Çağla. İstanbul'da yaşıyorum, Türk'üm ve bu videomda sizlere Türkçe telaffuzla ilgili yardımcı olmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Türkçe alfabede bazı farklı harfler var diğer alfabelere göre ve bu harflerin telaffuzu biraz farklı. Bu yüzden yeni Türkçe öğrenen kişiler için bu telaffuzlar biraz zor olabiliyor. Ama bu videoda ben İngilizce örneklerle birlikte size bunu açıklamaya çalışacağım. Eminim ki bu videodan sonra daha doğru bir şekilde telaffuz edebileceksiniz. Bu arada videoya başlamadan önce videomda alt yazı seçeneği mevcut. Türkçe ve İngilizce. Bunları kullanabilirsiniz. O zaman hadi videoya geçelim. A. Akbaba. Akbaba. B. Bardak. Bardak. C. Ceviz. Ceviz. Buradaki C harfi İngilizce'deki J harfi gibi aslında. Mesela Joy, January gibi bir telaffuzu var. Bu yüzden bunu söylerken C olarak söylüyoruz. Yani bu K değil. İngilizce'de genelde K olarak telaffuz edildiği için bunu bazı arkadaşlar K olarak söylüyor ama bu J gibi, yani İngilizce'deki J gibi telaffuz ediliyor. Yani C. Bir sonraki harfimiz Ç. Çanta. Çanta. Buradaki harfimiz Ç, İngilizce'deki C ve H harfinin yan yana gelmesi gibi, yani chair gibi ya da cheese gibi telaffuz edeceğiz. Bazı arkadaşlar bunu ş olarak telaffuz ediyor ama bu başka bir harf. O yüzden ç ve ş'yi karıştırmamak lazım. Ç deyince aklınıza cheese, chair gibi İngilizce kelimeler gelebilir. Bir sonraki harfimiz D. Deniz. Deniz. E. Elma. Elma. F. Fikir. Fikir. G. Gergin. Gergin. Yumuşak G. Bu harfle başlayan Türkçe bir kelime yok. Bu harf kelimelerin içinde kullanılıyor. Buna örnek olarak ağaç, iğne diyebiliriz. Ve bu harfin telaffuzu biraz zor geliyor yeni Türkçe öğrenen kişilere. Çünkü bu harf biraz sessiz bir harf gibi, yani çok fazla telaffuz etmiyoruz aslında. Tam olarak telaffuz etmiyoruz. Şöyle açıklayayım ben size. Mesela ağaç kelimesinde burada iki tane A ve A, yani iki A'nın arasında yumuşak G. Buradaki telaffuz ağaç. Eğer yumuşak G olmasaydı bu ağaç olurdu. Burada yumuşak G'nin olması bunu yumuşak bir şekilde söylememiz gerektiğini belirtiyor. Yani bunu ağaç değil, ağaç olarak söylememiz gerekiyor. Bir sonraki kelimemiz iğne. Burada yumuşak G'den önce gelen harfimiz i. Bu harfi uzun bir şekilde söylüyoruz. Yani yumuşak G'den sonra gördüğünüz üzere bir sessiz harf geliyor. Sessiz harf geldiği için burada hani ağaç gibi bir şey yapamıyoruz. Ama bu durumda önceki sesli harfi uzun söylüyoruz. Yani iğne. İne değil. Mesela yumuşak G olmasaydı bu ine olurdu. Ama yumuşak G ile, yani yumuşak G ile birlikte olunca bu iğne oluyor.
O zaman bir sonraki harfimize geçelim. H. Hak. Hak. Bu harfimiz İngilizce'deki H harfiyle aynı aslında. Mesela İngilizce'de hop. Hop dediğimizde yine aynı ses oluyor. Hak, hop. Hak, hop. Aynı. Bir sonraki harfimiz I. Işık. Işık. Bu harf aslında İngilizce'de var. Yani harf yok ama bu ses var. Bu ses şu şekilde. Mesela open. I. Open. Ya da even. Even. I. Gördüğünüz üzere İngilizce'de de bu ses var. Bu I sesi bu şekilde oluyor. Open, even, ışık, i, istek, istek, j, jeton, jeton. Bu harfimiz İngilizce'deki gibi C olarak telaffuz edilmiyor. Bu harfimiz J. Yani İngilizce'de bunun gibi örneğimiz şu şekilde. Measure. Measure. Buradaki ses aynı. J. İkisi de aynı ses. Yani measure, jeton, j. Aynı ses. Duyduğunuz üzere. Bu sesi de bu şekilde söylüyoruz. Bir sonraki harfimiz K. Kitap. Kitap. L. Limon. Limon. M. Misafir. Misafir. N. Nar. Nar. O. Orman. Orman. Ö. Örümcek. Örümcek. Buradaki Ö harfimiz İngilizce'de yok ama bu ses var. Mesela nurse. Nurse dediğimizde buradaki harf aynı. Örümcek, nurse. Örümcek, nurse. Gördüğünüz üzere ikisinde de Ö harfini telaffuz ediyoruz. Bir sonraki harfimiz P. Parlak. Parlak. R. Resim. Resim. S. Sarı. Sarı. Ş. Şelale. Şelale. Bu ses İngilizce'de de var. Mesela shock. Shine. Yani sh harfi ş sesi veriyor İngilizce'de. Türkçe'de de ş harfi var bunun yerine. T. Tül. Tül. U. Ucuz. Ucuz. Buradaki U harfi İngilizce'deki mesela cool ya da zoo gibi bir ses. U. Yine aynı ses diyebiliriz. Bunu da bu şekilde telaffuz etmeniz gerekiyor. Ü. Üzüm. Üzüm. İngilizce'de bu ses mesela cute kelimesinde biraz var. Tam olarak aynı değil ama benzer. Üzüm, cute. Üzüm, cute. Yani bu sesi çıkartırken ağzınız bu şekilde olmalı. Ü, üzüm. Tamam. Bir sonraki harfimiz V. Vazo. Vazo. Y. Yakamoz. Yakamoz. Z. Zeki.
zeki. Evet, harflerimiz bu kadardı. Şimdi örnek olarak birkaç tane cümle okumak istiyorum. İlk cümlemiz şu şekilde. Yurtta barış, dünyada barış. Yurtta barış, dünyada barış. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bu arada bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Eğer kendisini tanımıyorsanız araştırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kendisi Türk tarihinde çok önemli bir kişidir. Ve ben de onun sözleriyle bu videoyu kapatmak istedim. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.